Herkese merhabalar. Bugünkü tarifimde sizlere davet sofralarının en sevilen yemeklerinden biri olan İzmir köfte tarifi hazırladım. Fırın kullanmak istemeyenlerin tek tencerede kolaylıkla yapabileceği çok da lezzetli bir tarif oluyor. Hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak İzmir köftenin içerisinde kullanacağım patatesleri ve soğanı güzelce soyarak tarifime başlıyorum. Ben bu tarifimde toplamda 5 tane patates, 1 tane de büyükçe boy soğan kullandım. Doğramış olduğum patatesleri elma dilimi olacak şekilde videoda gördüğünüz gibi keserek hazırladım. İzmir köftenin yapımında patateslerin ebatları çok önemli. Eğer çok ince doğrarsanız çabucak erir ve dağılır. Çok büyük doğrarsanız da geç pişecektir. Aynı zamanda patatesleri yapacağınız köftelerle aynı boyutlarda kesmeye özen gösterin lütfen. Şimdi de bir tane soğanı güzelce rendenin ince yeriyle rendeliyorum. Ben köfte yaptığımda kesinlikle soğanın suyunu köfte içerisinde kullanmıyorum. Çünkü soğanın suyu köfteyi aşırı derecede yumuşak yapıyor. Şimdi suyunu sıkarak böyle ayrı bir kasenin içerisine aldım. Bunu da hazırlayacağım sosun içerisine dökeceğim. Şimdi sıra geldi köftemizi yoğurmaya. Ben bu tarifte 500 gram kadar dana ve kuzu karışık orta yağlı bir kıyma kullandım. Bu tarifte kıymayı çok yağlı olmayan ve 2 kez çekilmiş olarak kullanmanızı öneriyorum. Aksi halde çok yağlı kullanırsanız ebatları pişerken epeyce bir küçülecektir. Şimdi kıymanın üzerine bir tane yumurta ve suyunu sıkmış olduğum soğanın posasını ekliyorum. Ardından üzerine baharatlarını ekledim. Ben tarifimde tuz, karabiber, kimyon ve tatlı kırmızı pul biber kullandım. Ardından içerisine şöyle 3 yemek kaşığı olacak şekilde galeta ununu ekliyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Köftenizi yaparken mutlaka 5-6 dakika boyunca uzun süre yoğurmanızı öneririm. Köftenizi ne kadar uzun süre yoğurursanız da dağılma olasılığı o kadar az olur. Bu aşamada 1 yemek kaşığı kadar daha galeta unu ekleyerek köfteyi yoğurmaya devam ettim. Ben tarifimde galeta unu kullandım ama sizler isterseniz bayat ekmek içi de kullanabilirsiniz. Köfte harcını şöyle 5-6 dakika boyunca birbiriyle güzelce özleşinceye kadar yoğurdum. Kıvamını da şöyle bir parça kopararak eğer elinizde kolaylıkla toparlanıyorsa artık kıvamı da olmuş demektir. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Şimdi köfteyi yoğurduktan sonra bir streç filmde kapatarak buzdolabında dinlendiriyorum ve ben de bu arada patateslerimi ve biberlerimi kızartarak tarifime devam ediyorum. Patatesi doğradıktan sonra kase içerisinde suda bekletmiştim. Şimdi suyunu süzdürüyorum ve sonrasında da bir havlu kağıtla güzelce fazla suyundan arındırıyorum. Kızartma işleminde sıçramaması için mutlaka fazla suyundan arındırın. Şöyle bir miktar tuzla güzelce patatesleri karıştırdıktan sonra da şimdi kızartacağım. İzmir köftenin içerisinde biraz biber de kullanacağım. Ben kış mevsiminde olduğumuz için marketteki biberlerden kullanmadım. Yazdan bu şekilde dondurucuya attığım biberleri kullanacağım. Yine aynı zamanda domatesleri de bu şekilde dondurucuda muhafaza etmiştim. Onlardan da şöyle 4 tane alarak kenara ayırıyorum. Ben bugün İzmir köfteyi tek tencerede pişireceğim. Bunun için de yayvan döküm bir tencere kullandım. Şöyle yarım su bardağı kadar sıvı yağı tencerenin içerisine aldım ve yağ kızdıktan sonra patatesleri içerisine ekleyerek kızartmaya başlıyorum. Yalnız patatesleri böyle tam kızartmayacağız. Yarı pişmiş bir şekilde kızartıyorum. Şöyle ara ara da çevirerek patatesleri kızartarak ayrı bir tabağın içerisine aldım. Eğer patatesleri çok fazla kızartırsanız tencere içerisinde de kaynarken patatesleriniz dağılacaktır. Yine bu tarifte taze patates de kullanmayın. Kullanırsanız onlar da çok çabuk dağılacaktır. Patatesleri kızarttıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum ve ben de bu arada buzdolabında dinlenen köfteme şekil veriyorum. Şöyle küçük bir kasenin içerisine de su aldım. Şöyle elimi ıslattıktan sonra ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak ilk önce bu parçayı şöyle 2 avucumda güzelce sıkıştırıp sıkarak sonrasında da avuç içimde yuvarlayarak son şeklini veriyorum.
Köfteye şekil verirken söylediğim gibi patateslerle aynı boyutlarda şekil verirseniz estetik açıdan da daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Ara ara elinizi de suya batırırsanız kolaylıkla pürüzsüz bir şekilde şekil vermiş olursunuz. Şimdi bu şekilde tüm köftelerimi hazırladım ve kenardaki yağımın altını tekrar açarak aynı yağ içerisinde köftelerimi kızartacağım. Ben bugün tarifimi tencere içerisinde kızartarak yapıyorum ama dileyen kişiler, kızartma sevmeyen, sağlıklı olsun istiyorum diyenler aynı tarifi malzemeleri fırın tepsisine ya da borcama dizerek de yapabilir. Köfteleri de yine yarı pişmiş olarak kızartacağız. Çok kızartmadan şöyle önlü arkalı çevirerek onları da ayrı bir tabağın içerisine aldım. Dondurucudan çıkardığım biberlerin de fazla suyunu yine peçeteyle alarak bu kızartma yağının içerisine ekledim ve şöyle bir tur çevirerek onları da hafifçe kızarttım. Kızartmış olduğum bu biberleri de en son İzmir köfte yemeğinin üzerini süslerken kullanacağım. Şimdi aynı yağın içerisine doğramış olduğum domatesleri ve bir tane de doğranmış sarımsağı ekleyerek içerisinde güzelce soteliyorum. Bu aşamada ocağımın altı kısık ateşte. Domates ve sarımsağı şöyle kısa bir süre soteledikten sonra şimdi de içerisine 1 tatlı kaşığı domates, 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekledim. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar şöyle bir kavurduktan sonra da içerisine şimdi tuzunu ekleyeceğim. Damak tadınıza göre tuzunu ayarlayabilirsiniz. Ben biraz da tatlı kırmızı toz biber ve pul biber ekledim. Onunla birlikte de karıştırdıktan sonra bu aşamada içerisine 2 su bardağı da normal soğuk su ilave ettim. Kenarda bekleyen soğanın suyunu da yine sosumun içerisine döküyorum ve kaynadıktan sonra kenarda kızarttığım malzemelerle artık sosu buluşturacağım. İlk aşamada patatesleri tenceremin içerisine döküyorum ve ardından kızartmış olduğum köfteleri de onun üzerine ekliyorum. Eklemiş olduğum patatesleri ve köfteleri tencere içerisinde şöyle düzelttikten sonra da en son aşamada kızartmış olduğum biberleri üzerine ekliyorum. Ocağımın altını da kısık ayara getirerek kapağı kapalı olarak içindeki patatesleri yumuşayıncaya kadar İzmir köfte yemeğini pişirdim. Bu aşamada çok uzun süre pişirmenize gerek yok. Zaten tüm malzemeler yarı pişmiş olduğu için 5-6 dakika gibi bir süre yeterli olacaktır. Ama sizler lütfen kontrollü olarak pişirin. En son ocaktan indirmeden önce de biraz üzerine kekik döktüm. Ben kekiği bu tarife çok yakıştırıyorum. Eğer sizler kekiği sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Şöyle pişen ve dinlenen İzmir köfte yemeğinin son halini de size yakından göstermek istiyorum. İlk kez mutfağa girmiş ya da ilk kez bu tarifi yapmak isteyenlerin bile kolaylıkla yapabilmesi için tüm detaylarıyla ve tüm püf noktalarıyla anlatmış olduğum İzmir köfte tarifimi umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle servis tabağını alarak size yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi köfteleri asla dağılmayan, patatesi ezilmeyen, tam kıvamında pişen bir yemek tarifi oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerden ricam videomu faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.